Hepinize merhabalar. Geçenlerde bir Wagyu yapmıştık. Wagyu'nun kürek içi ve yine şöyle koltuk altından çıkan gün görmez diye bir eti var arkadaşlar. Bu etleri yapmıştık. Yani kol eti olmasına rağmen inanın sırt etinden daha yumuşak, daha yağlı ve çok lezzetliydi. Yani onlardan sonra bugün elimizde ne var derseniz bugün arkadaşlar şöyle bir şaheser var. Bu nedir? Bu bir Wagyu'nun antrikotu. Arkadaşlar aramızda bilmeyenler var. Çok fazla bu konulara ilgi duymayan arkadaşlarımızın bilmemesi çok doğal. Geçenlerde bir videomun altında Wagyu dananın hangi kısmı oluyor diye bir soru sormuştu bir kardeşimiz. Bu çok doğal. Yani bunu bilmemesi ayıp bir şey değil. Biz burada açıklayalım. Wagyu dediğimiz bir sığır ırkıdır. Dünyanın en iyi sığır ırkı olarak geçen bir sığır ırkıdır. Normal şartlarda Japonlara ait bir ırk ve koruma altında olan bir ırk. Ama dünyada, Amerika'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da ve artık Türkiye'de de Wagyu'lar üretiliyor arkadaşlar. Şimdi bugün bizim elimizdeki Ankara'da özel kasaptan yollandı bize. Şöyle bir denememiz için bize bir dilim yolladılar. Dünyanın her yerinde astronomik rakamlara satılan etlerdir. Bunu söyleyeyim. Yani ülkemizde de normal et fiyatlarının çok üstünde rakamlara satılıyor. Ama menbaı olan Japonya'da da yine astronomik fiyatlara satılan bir et. Yani bunu alıp da böyle her gün yiyebileceğiniz bir et değil. Onu peşin peşin söyleyeyim. Şimdi benim normalde daha sık bulabildiğim, şöyle şimdilik göstereyim. Yine yağ dağılımı güzel bir düve antrikotum var. Ben açıkçası şu et elime geçmeden hep bunu merak ederdim. Çok iyi etleri bulup yiyebiliyoruz ama Wagyu ile arasındaki fark ne? Yani bu fiyat farkına gerçekten değer mi? Bu konuyu sizin de merak ettiğinizi düşündüm ve bugün elime bir tane şöyle güzel bir antrikot Wagyu geçmişken bulabildiğim en iyi antrikotla da bunu bir kıyaslama yapayım dedim. Tabii ki bunun yerini tutmaz, tutmayacağını hepimiz biliyoruz ama en azından ne kadar fark var bunu da sizler için yorumlamaya karar verdim. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayalım. Hadi başlayalım. İkisi de ortalama 3 hafta kadar dinlenmiş. İki çeşit antrikotum var bakın. Burada gördükleriniz yine 3 hafta kadar dinlenmiş düve antrikotu. Gayet güzel bir yağ dağılımına sahip. Burada gördüğünüz ise tamamen orijinal Japon Wagyu. Piyasada tabii ki Wagyu kadar böyle bol yağlı bırakın şunu bile bulabilmek çok zor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben kasabımdan özellikle rica ettim. Bulabildiğimiz en iyi eti bulduk. Şu an bulabildiğim en iyi et bu. Daha önce bundan daha yağlıları denk geldi ama yani benim aşağı yukarı 250-300'e yakın videom var. Bundan daha yağlı et 2 kere denk geldi bana. Yani bu ha dediğiniz zaman bulamadığınız için açıkçası bir kıymeti yok. Ama Wagyu dediğiniz zaman bir standart var. Yani bunların hatta A1, A2, A3, A4, A5 şeklinde Japon Wagyu'ların yağ dağılımına göre standartları var. Yani bu sertifika ile beraber satılan bir et. O yüzden de bundaki gibi hani saldım çayıra mevlam kayıra durumu yok. Hani boş karşınızda antrikotu pişirip yorumlamak yerine en azından bulabildiğim en iyi antrikotla kıyas yapayım dedim. Belki size de bir fikir verir. Şimdi artık mangalı yakmaya geçebiliriz. Her zaman yaptığımız gibi 2 tane parafin tutuşturucuyu koyduk. Üzerine tekrardan kömürüm koyuyorum. Bugün yine Paraguay kömürü kullanacağım. Bir odun kömürü. Hem lezzetini hem yanma süresini sevdiğim için bunun üzerinde açıkçası biraz farklı denemeler yapıyorum. Farklı pişirmelerde kullanmaya çalışıp öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi bunu bırakacağız. Bu ortalama 15-20 dakikaya hazır olur. Biz artık içeride bekleyebiliriz. Mangalımız hazır olmak üzere ama aşağı yukarı bir 15-20 dakika oldu bunları vakumdan çıkaralı. Size şunu bir göstermek istiyorum. Benim ilk defa yaşadığım bir tecrübe. Duymuştum ama ilk defa yaşıyorum. Şimdi bir yakından bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu kalınlıkta bir et. Bakın şöyle şu yağlı kısımlarına baktığınız zaman bakın elimde herhangi bir şey yok. Ama bakın şimdi şu Wagyu'nun belli oluyor mu Cüneyt? Evet. Bak şimdi görüyor musunuz arkadaşlar?
Daha hiç yani temiz elini değdiğiniz zaman yağ vücut ısısında bile erimeye başlıyor. Yani şu Wagyu olduğunu belki sadece buradan bile anlayabiliriz. Bakın aynı antrikot bu da. Aynı anda çıkarttım ikisini de. Ama şu yumuşak, inanılmaz yumuşak bir yağ zaten bakın. Ve şöyle bakın. Elimi sürdüğüm an yağ erimeye başlıyor ve elime bulaşıyor. Yağ o kadar düşük sıcaklıklarda yumuşuyor ki. O yüzden bu eti az pişirdiğiniz zaman da lokum gibi eriyor. Şimdi ben bugün termometremi aldım, ayarladım. Etlerin sıcaklıklarını az pişireceğim bugün. Çünkü yani burada ziyan etmemem gereken bir et var arkadaşlar. Ette karabiber, sarımsak tozu falan hiçbir şey sürmeyeceğim. Etin kendi aromasının peşinde olduğum için sadece tuz. Ben bugün ters mühür yapacağım. Önce içini istediğim kadar pişireceğim. Sonra dışını inceden bir çıtırlaştıracağım. Eğer ki direkt mühür yapacaksanız tuz dahi atmayın. Çünkü tuz bile yüksek sıcaklıklarda yanar. Hafif belki bir acılanma, böyle bir kabuklaşma yapabilir. O yüzden ona dahi gerek yok. Ben ters mühürleme yapacağım için o arada zaten tuzu içine çekecek, herhangi bir sıkıntı yaşatmayacak. Şöyle dışından bunu tuzluyorum. Aynı şekilde arkalarını da yapacağım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi etlerimi sadece tuzladım. Şimdi artık mangala geçebiliriz. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar oldu. Şu an artık gördüğünüz gibi kömürlerimiz tutuştu. Şimdi ben şöyle kömür sepetlerimin içine kömürleri boşaltıyorum. Döküm ızgaramı da bu tarafa koyuyorum. Benim ateşim şöyle birazcık uzakta dursun istiyorum. Etlere fazla yanaşmasın. Şimdi ilk etim şöyle Wagyu'yu buraya koyuyorum. Dediğim gibi ateşle münasebeti olmaması gerekiyor. Bir tanesini şöyle koyacağım. Birini de bu şekilde koyacağım. Hiçbirinin altında ateş yok. Şimdi uzaktan bunu kontrol etmem için, yani etimin istediğimden fazla pişmemesi için şöyle ortasına bir tane termometre yerleştiriyorum. Aynı şekilde bunun da ortasına gelecek gibi bir termometre yerleştirdim. Şimdi havalandırma tarafı etlerin üzerine gelecek şekilde bunu şöyle yarım açıyorum. Alt havalandırmayı da şöyle yine yarım açıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar buradan iç sıcaklığını kontrol edeceğiz. İç sıcaklığı istediğimiz seviyeye geldiği zaman gelip etimize müdahale edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu an itibariyle istediğimiz ayarlara gelmiş. Bakın, istediğimiz noktaya geldi artık. İç sıcaklığı 47 derecelerde. Ateşi etlerin altına taşıyıp sadece dışlarını bir mühürleyeceğim. İşimiz bitiyor. Şöyle direktman ateşi alta taşıyorum. Şimdi şunları bir alacağım. Şöyle birazcık ızgaram kızana kadar 2-3 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Şimdi kapak kapalı pişirdik ya. Kömür ister istemez biraz küllenir. Yani çok yüksek sıcaklıklarda pişirmedim. Şimdi ilk başta şu kömürümü mühürlemeye uygun hale getirmek istiyorum. Bu arada etleri kenara alma sebebimle daha önce bir videoda daha anlatmıştım bunu. Etlerin iç sıcaklığı durduk yerde de yükselmeye devam eder. Biz şu an nispeten daha soğuk bir ortama alıp pişirmeyi durdurduk. Şimdiden sonra da dışını mühürleyeceğiz ki çok aşırı pişmemiş olacak etlerimiz. Ondan sonra hemen tadıma geçeceğiz. Evet, bu kadarı yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, önce şunları koyuyorum. Şöyle Wagyu'yu da hemen yanına koyuyorum. Şunları da aynı şekilde çevirelim. Arkadaşlar bu kadar. Daha fazla pişirmeyeceğim bunu. Evet, bu kadarı yeterli. Hemen bunları da artık içeri alıyorum.
Tabii ki hacımsız olmaz da. Hacımı da çağırdım. Hoş geldin hacım. Yok ya çağırmasaydın bari. Gel, gel biraz oradan yüzün gözükmüyor. Gel. Çağırmasaydın bari bunlara. İşte o zaman külahları değişirdik yani. Geçenlerde bir tane yine böyle bir Wagyu tarzı bir video yapmıştık. Çok iyi bir antrikotla. Yani konu yine Wagyu'ydu ama et Wagyu değildi. Ama gerçekten çok çok iyi bir etti o da. O videoda babam yok. Diyorlar ki işte iyi ete, normal etlere çağırıyor da iyi ete çağırmadı Hacı Baba'yı, kıyamadı falan. Babamlar o zaman tatildeydi. Biz burada mecburen bir de misafirim vardı. Misafirimle yedik biz o eti. Bugün tabii ki babamı çağırdık hem de harbi Wagyu'ya. Harbi var ya. Hadi bakalım. Şimdi baba Bismillah, soğutmadan aynen. Bir de mi farklı? Yok 2 tane var. Evet. Bunu fazladan pişirdim. Şimdi arkadaşlar bu düve antrikotuydu. Güzel bir antrikot. Bu da Wagyu. İkisini de aynı şekilde aynı derecede pişirdim. Şimdi bir müsaadenizle şöyle kenardan tadalım. Bak bu da Allah için krem gibi kesiliyor. Şöyle bakın. İçi yine her zamanki gibi sulu sulu. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar müsaadenizle tadıyoruz. Ulan Mustafa bu da Wagyu gibi be. Vallahi var ya. Vallahi Vallahi. Kızçeler Gelin bakayım buraya. gel bakalım. Bugün torunlarımı da getirdim. Ben bunlarsız yemeyeyim dedim bunları. Şimdi bu Mustafa'nınki. Hadi bismillah. 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 Kızı gibi ağzına. Bundan da Samimiyetle muhteşem bir etti. burada harikaydı. Nasıl? Allah için. Harika. Ya. Şimdi ben ne diyeyim buna? Vallahi merak Gerçekten ediyorum. muhteşem. Şimdi şunu da nasıl keseceğimi bilemedim ha. Vallahi. Şu kemikli kısmını baba bir alalım. Al orasını. Bunların hepsini yalamamız lazım. Yani böyle bir eti. Neyse. Evet yine Hadi bak bakalım. aynı şu kısmından şöyle kesiyorum. Bak yani pamuk gibi kesiliyor. Pamuk. İçi aynı şekilde yine bakın. Aynı şekilde yine az pişirdik. İnanılmaz sulu. Hacım Mustafa ver. al bakalım şöyle. Bismillah. Ulan arkadaş. Şöyle bir müsaadenizle tadıyoruz. Bismillah. Bak. Bunun çok farklı bir aroması var. Bak yumuşak Aroma var, koku var. Bak öyle tatlı bir yağı var ki bunun. Bak şunu bir tat lütfen. Buna yorum lazım yani. Gel dedem bakayım. Şimdi bak burada çocukların çok anlayabileceği bir durum yok. Zaten onlar yağsız yerini seviyor. Arkadaşlar yumuşaklık olarak inanın ikisi de neredeyse aynı Yağlı yumuşaklıkta. Yağsız yeri babacığım. Ama yağda bir aroma var ki. Evet. Bak şu bak boş yağ yiyeceğim yani. Abi. Bunun var ya bütün olayı o yağın aroması. İnanılmaz güzel bir aroma var bu ette ya. Baksana Mustafa ya. Ya baba. Harbiden arkadaşlar şunu da bir tadacağım ya. Gerçekten çok güzel ya. Yağı var ya. Cüneyt ne diyorsun? İlki çok güzel bir et. Harbi dişsiz etlerden, dişine ihtiyacı olmayan etlerden. İkincisi de çok güzel bir et. Aroması hakikaten böyle Çok baskın. farklı değil mi? Ama hani bizim bildiğimiz hani Wagyu deyince belli bir fiyatlar var ya. Evet. Hani o fiyatlarda ne kadarını hak eder, ne kadarını hak etmez ona biraz bağlı. Hani şimdi atıyorum belli bir yakınlık fiyatında tabii ki böyle Wagyu tercih edilir. Hani Evet. o çünkü hani bundan 100 gram, ondaki 200 gram ağızda bırakma tadı da var yani yoğunluk olarak. Evet çok farklı. Yoğunluklu bir et Çok yani bu farklı. gerçekten. Arkadaşlar. Hayvanlarımıza da çok da haksızlık etmiyorum. Evet bak yani. ben şimdi sen de yap yorumunu en son Vallahi ben Cüneyt, yapacağım baba. Mustafa'cığım ben açık söylüyorum. Ben bunda da harika yani. Şu Evet. da harika Çok, bir et. çok güzel Artık bir bunu sen yeni mi aldın, beklettin Bak mi bu da bilmiyorum. şimdi ikisi de dinlenmiş et. Bu Vallahi- arkadaşlar düve antrikotu ve yağlı. Bak. Yani normal şartlarda bizim yerli ırk danaların kralıdır bu. Öyle söyleyeyim ve çok iyi bir yağ Evet. dağılımı. Şimdi bu eti de devamlı bulabilsek çok çok kıymetli bir Evet. et. Ama dediğim gibi bu da çok nadir bulunuyor. Bunun standardı bu. Öyle düşünmek ben lazım. bunu tabii biz şimdi gerçeğine bu çok farklı bir şey. Çok farklı yani. Nasıl yağındaki aroma? Ya zaten o Evet. şey gibi kokuyor böyle kayıyor böyle Ya yani. çok bak bunlarda olmayan bir Evet. aroma var. Var. Çok farklı bir aroması var. Var ama ben yine Cüneyt gibiyim. Zaten beni anlarlar yani hiç şeyimden. Yok O- canım bizde zaten öyle hatır için konuşma yok. Yok. Biz Yani neyse onu Allah konuşuruz.
Ben de fikrimi söyleyeyim. Şimdi şu bulduğumuz et açıkçası herkesin bulabildiği bir et değil. Eğer bu eti rahat temin edebiliyorsanız, yani şöyle söyleyeyim. Bu 10 üzerinden 10'sa bu 10 üzerinden 7. Bak yani 10 üzerinden 2'ye 10 üzerinden 10 diyemem yani. Bu da ultra yumuşak, ultra lezzetli bir et. Öyle abartılı derecede fark var diyemem. Ama kesinlikle farklı bir et yediğinizi anlıyorsunuz. Ağzınıza attığınız zaman zaten o yağ ağzına geliyor. Evet. Diyorsun ki lan ne oluyor? Yani bu benim bildiğim bir şey değil diyorsun yani. Öyle güzel bir aroma salıyor. Gerçekten yani bu tabii ki imkan meselesi. Ya herkesin alabileceği etler değil arkadaşlar. Ama durumunuz gerçekten çok iyi. Yüksek rakamları vermek sizi acıtmıyorsa, açık konuşuyorum. Abi bir kere alın deneyin yani. Şimdi tabii ki bunda bir sürü yorum gelecek. Evet. Kasabı soracaklar ya. sana. Şunu Tabii kasabın soğutmayalım. telefonunu alacaklar. Artık insanlar satışa çıktı mı abi? kendileri kendi yorumlarını yapacaklar. Şimdi yakında sertifikaları gelecek. O zaman tam olarak şu an ilk çıkanlar zaten direktman bitti. Rezervasyonla bitirdiler. Yani zaten çok fazla olmadığı için rezervasyonla satılacak bir et Tabii. bu. Zaten adam işte alıyor ailesini. Nusret'e gidiyor. Oğlum 1 milyon 2 milyon neyse hesap ediyor. Evet. Şimdi bu adam bir de merak varsa, Ya durumu varsa. evet, merak da varsa, durumu da varsa bu eti alır yer arkadaş. Evet. Yani bizim Arkadaşlar, için değil ben- tabii. bu. Ben bir tane daha götürüyorum. Bak bizim Zümra hemen yağlı tarafını bıraktı. Kopardı bıraktı. Ağız da eriyor ya. Evet. Bak ağzına atıyor ya böyle yapıyor. Fırk fırk. Böyle ağzındaki o yağlar arada arada fırk fırk yapıyor, böyle patlıyor ağzında. Acayip bir şey. Su gibi ya. Acayip bir şey yani. Arkadaşlar Çok güzel ya. valla umarım faydalı bir video olmuştur. Merak edeniniz olduğunu biliyorum çünkü ben çok merak ediyordum. Muhakkak sizden de benim gibi merak edenleriniz vardır. İmkanı olanlar bir kere de olsa bir denesin. Evet. Fark yok dersek Allah çarpar burada. Yamuluruz yani. Evet. Ama yani yiyemeyenler de kendini kahretmesin. Eyvallah. Böyle çok güzel etler bulduğunuz zaman yeter ki arkadaşlar dinlendirin. Bak şu etleri Ya dinlendirin. Şu et var ya Mustafa. Şimdi ben bunu tabii durdu ya bunu yiyeceğiz diye. Ben bunu biraz daha ısıtacağım. Bu harika son zamanlarda yani en güzel yediğim et bu oldu abiciğim. Yumuşaklık olarak ikisi de aynı şekilde yumuşacık. Ben ikisini de dinlendirdim. Sizden de tavsiyem şudur. Etlerinizi mümkün mertebe dinlendirin arkadaşlar. Fakat vakumlu şekilde 0-2 derece aralığında. Bu çok önemli. Gerçekten siz de evlerinizde çok güzel etler yiyeceksiniz. Güvenin bana. Evet. Bunları lütfen bizi de gömmeyin. Lütfen. Ya Biliyorsunuz anlattık bu bize Allah razı olsun bunlar hediye geldi. Yoksa biz bunu paramızı alıp da o güçte bir insanlar da değiliz yani. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı, hoşunuza giden bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça Allah'a kalın. emanet olun. Evde kalın, evde kalın. Lütfen evde kalın.